Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Son videomuzda bu karakterimizin zıplama özelliğini eklemiştik. Bu videoda da animasyonlarını düzenleyeceğiz. Öncelikle şurada bir hata yapmışım. Karakterin normalde bir kere zıplaması gerekiyor. Bir kere zıpladıktan sonra yukarı doğru çıkmaması gerekiyordu. Kodlamada bir hata yapmışız. Onu da bir düzenleyip hemen videoya geçelim. Buradan Player Controller'ı açıyoruz arkadaşlar. Şurada Can Jump Ctrl F ile bulabilirsiniz. Zaten en alta eklemişiz. Şurada if fonksiyonu oluşturmuşuz ama yanlış bir şekilde oluşturmuşuz. Şurada noktalı virgül vardı, onu sildim. Bir tane kırlangıç açtım. Bu şekilde bunu buraya alacağız. Projeye tekrar dönelim. Kaydetmedim galiba onu. Kaydedip tekrar dönelim. Bu şekilde kodlama nasıldı? Y eksenindeki hızı sıfıra eşitse zıplayabilsin. Bu da ne demek oluyor? Yerde ise zıplayabilsin. Yerde değilse can jump zaten otomatikman false oluyor. Bu şekilde bu sorunu da çözmüş olduk. Karakterimiz bir kere zıplayabiliyor artık. Şimdi arkadaşlar prefab klasörünü açalım. Buradan objelerden bunun ismini engel 1 yapayım. Bunun ismini engel 2. Bunların hepsi engel 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Oyun bir dondu. Engel 3. Tek tek düzenleyelim bunları. Siz de düzenleyin arkadaşlar. Sırası, sayısı çok önemli değil. Şimdi script klasörüne geçelim. Yeni bir tane script oluşturacağız. Engeller diyelim bunu da. Ya da tuzaklar. Hangisini isterseniz. Aklınızda nasıl rahat kalacaksa. Bunu açalım. Şunu bir kapatayım. Private float speed diyeceğim. Ya da speed demeyeyim. Gerçi diğer scriptle karışmayacağı için speed diyebiliriz. Eksi 3 f yapacağım bunu. Private rigid body 2D my rigid, şu B'yi büyük yazın, my rigid body diyeceğiz. Şimdi bir tane awake fonksiyonu oluşturalım. Void awake my rigid body 2D eşittir game object get component rigid body 2D kapattım. Bir de parantez açıp kapattım. Rigid body 2D'yi buradan bulmasını sağladık. Sonra update fonksiyonuna my rigid body nokta velocity eşittir new vektör 2 yeterli. Yukarıda ne yazdık? Speed yazdık. Virgül 0f. Y eksenindeki hızı 0 olacak. X eksenindeki de eksi 3f olan bizim speedimiz. Daha doğrusu force bu. Speed değil de force. Kuvvet yani. Bunu kaydedip oyuna dönelim arkadaşlar. Şimdi burada bizim prefablarımızdan objeler. Buradan engel 7'ye bastım. Shift'e basılı yukarı seçiyorum veya Ctrl A ile de seçebilirsiniz. Shift buralarda işe yarıyor. Mesela buradan buraya kadar seçeceksin. Shift'le. Daha rahat, daha hızlı oluyor. Onu da kullanabilirsiniz. Buradan Add Component diyorum. Ne dedik biz ona? Engeller dedik galiba. Engeller. Kaydedeyim. Mesela ekrana bir tane engel atayım. Şuradan bir tane kasa attım mesela. Bakalım nasıl olacak. Kasa gördüğünüz gibi geri doğru gitmeye başladı.
Biz de bunu geçmeye çalışıyoruz. Ama fark ettiyseniz şöyle bir sıkıntı var. Bu karakter sürekli koşu halinde. Engel olduğunda durması lazım mesela. Önüne engel çıktı mı şu an mesela koşmaması lazım. Idle moduna geçmesi lazım. Bir de zıplamada biraz sıkıntı var. O zıplamayı hemen çözüm bulalım. Jump Force 7. Bunu bir 9 yapayım. 9 yaptığımda zıpladı ama biraz fazla oldu sanki. 8 mi yapsak? Bir deneyelim. Bu şekilde 8 kalsın. En son ince ayar çekeriz zaten onda. İnce bir düzenleme yaparız. Şimdi animasyonlara geçelim arkadaşlar. Script klasöründen bir tane script oluşturayım. Player Animation isterseniz animasyon değil. Fark etmez. Klasör oluşturayım gelmedi. Geldi şimdi. Buna player diyeyim. Şunları ama şunları tutup player klasörüne atayım. Biraz kasıyor sanki. Background diyeyim buna da. Diğeri de boşta kalsın şimdilik sorun değil. Player'a tıkladım. Şuradan da şöyle ekleyeyim. Player animasyonu üstüne ekledim. Şuradan da açabilirim. Buradan da açabilirim. Buradan private animator eşittir anim diyeyim mesela. Yeterli bu zaten. Sonra oyun başladığı zaman ne olacak? Hatta start değil de void awake fonksiyonu oluşturayım. Anim dedim. Eşittir get component. Buradan animasyon oluşturduğun zaman hemen oyun başladığında tanımlanması lazım. Yoksa hata verir, çalışmaz. Buradan animator diyeceğim. Ondan sonra şuradan bir fonksiyonlarım oluşacak. Void diyeceğim. On collision enter 2 diye olacak. Bunun yazılımına dikkat edin. Unity'nin özel bir fonksiyonu. Farklı yazarsanız kabul etmiyor. Öyle hatırlıyorum. Buradan parantez açtım. Collider değil de collision 2 diye olacak. Bunlara dikkat edin. Çok benziyor. Collider demek çarpması demek. Collision demek iç içe geçmesi demek. Collision 2D ne olsun bu? Engel mi diyelim? Ya da hedef diyelim. Diğer videoda öyle yapmıştık. Ondan sonra if diyor. GameObject nokta pardon hedef nokta GameObject nokta tag eşit buraya ne yazalım? Engel yazalım. Tag'in ismini engel koyacağız. Anim nokta play diyeceğim. Neyi başlatacak? Hedefi geldiğinde idle'ı başlatması gerek. Sonra bunu kopyalayayım. Tekrar yazmaya gerek yok. On collision enter 2D hata verdi 2 tane olduğu için.
Bu da on collision exit to diye olacak. Ne oldu şimdi? Hedef olarak hedef olarak belirlenen engel tagli bir cisme dokunduğunda idle animasyonunu oynatacak. Yani durağan olacak. Mesela kutunun üstüne çıktığında durağan bir halde olacak animasyonu. Eğer ondan uzaklaşırsa collision'dan exit yaparsa animator play edeceğiz. Run animasyonu başlatacak. Herhangi bir objeye değmiyorsa koşu animasyonunu başlatacak. Şimdi bunu kaydedelim arkadaşlar. Projemize dönelim. Buradan trigger'ı yapmamız lazım. Ondan sonra şurada engel var. Engel 1'i seçelim. Tag diyor. Tag diyor daha doğrusu. Tag seçilmemiş. Biz tag'i ne yapmıştık burada? Engel yapmıştık. Kopyalayalım bunu. Save diyelim. Ondan sonra burada bizim prefab kısmımızdan objeleri, bütün engelleri açalım. Buradan nerede tag'imiz? Engel tag'ini ekleyelim. Ondan sonra bunu bir sileyim buradan. Hangi engeli ekleyelim mesela? Şunu ekliyorum. Şuradan gelsin. Hatta bir tane de buraya ekleyeyim. Bir tane de bundan ekleyeyim falan. Karakter aşağı düştü. Trigger'ı bir iptal edelim bakalım. Şöyle zıpladığı halde bir sıkıntı var şu an. Tekrardan bir başlatayım arkadaşlar bakalım. Şu an üstüne geldiğinde normal idle çalışması lazım. Bizim animasyonlarımızda belki bir eksiklik var. Biz bunu idle yapmışız. Şuradan değiştirmeyelim de kodlamaya geçelim. Şuradan küçük idle yazalım bunu. Tekrar başlatayım. Bu şekilde dokunduğu zaman tam görünmedi orası. Tekrardan başlatalım. Üstüne geldiği zaman idle çalışmaya başlıyor. Bizim tabi idle'da biraz sıkıntımız var. Boyut olarak büyük olduğu için böyle bir problem var. Şimdi buradan arkadaşlar animator kısmına bir gelelim. Şunu silelim. Tekrar başlatayım. Bu sefer hiç run animasyonu çalışmadı. Idle'dan tekrar run'a gitmesi biraz saçma oluyor. Onu düzenlememiz lazım. Buradan şu entry'ye set default deyip run'a gönderelim. Bu aradaki bağlantıyı da bir keselim. Şimdi sorun çözülecek muhtemelen. Başladığında koşmaya başladı. Bu şekilde idle çalışıyor. Ama collision olmadığı halde tekrar sıkıntı oluştu. Bakalım. Idle'a döndü. Şimdi run çalışması lazım. Run'a dönüş sağlayamadı. Kodlamaya tekrar döneyim arkadaşlar. Şu run'ı küçük yazmamız gerekiyor. Orada da bir hata yapmışım. Bu sefer tekrar deneyelim. Idle çalışıyor. Bundan uzaklaştığı zaman da run animasyonu çalışıyor. Bakalım bir.
üstüne zıpladığımızda idle gördüğünüz gibi biraz büyük. Normal koşu animasyondan biraz daha büyük. Alt taraftan player kısmına gelelim arkadaşlar. Biz bu player'ı düzenleyeceğiz. Photoshop'la uğraşmak istemedim. O yüzden şimdi bunu player 1'i kontrol ile duplicate ettim. Buradan boyutunu düzenleyeceğiz. Pixel per unit diyor. Şunu mesela 150 yaparsam apply diyeyim. Bu sefer idle'a attığımda yaklaşık bir boyuta ulaştık. Nerede bizim player sıfırımız? Burada. 150. Ne yapalım bunu? 140 yapayım. Ya bu metodu kullanan var mı bilmiyorum. Da aslında düzenlemeyi Photoshop üzerinden yapmanız lazım. Şu an videoya başladığım için pek uğraşmak istemedim. 140, 120, 130 yapsak herhalde sorun çözülecek. Apply diyeyim. Bu şekilde aşağı yukarı aynı boyuta gelmiş oldu. Şimdi bizim animasyonumuz burada. Şunu sileceğiz. Buna ihtiyacımız yok. Buna player idle diyeyim. Nerede bizim player'ımız? Idle kısmımız burada. Zaten epitopu 2 tane idle'a ihtiyacımız vardı. Şuradan bunları atıyorum. 0,5 saniye çekeyim. Bir başlatalım oyunu. Zıplasın üstüne. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da çok farklı bir yöntemle çözmüş olduk. Öyle bir yöntemi kullanan var mı bilmiyorum. Deneme yanılma yöntemiyle bulmuş olduk. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.